Link ne zaman yükselir derseniz de IOTA'nın da bu fiyatını çok ciddi şekilde yükseltebilir. Bu sinerjiyi daha üst seviyelere çıkartabilir. Tabii ki manipülasyonlarla fiyatını yükseltebilirler. Hani bunlar zaten Bitfenex'in çok hakim olduğu konular abi. Kafa kafaya verirler. Bitcoin'den hızlıca bir bahsedip videolarımın altına yorum yazan bazı arkadaşların da ricasıyla bakın CoinMarketCap'e göre en çok yatırım yapılan, en çok hacim toplayan, en çok ilgi gösterilen ilk 20'deki yeni coinleri şöyle çok hızlıca birkaç cümleli analiz etmek istiyorum dostlar. Neler oluyor, neler bitiyor, önemli haberler neler falan noktasında. Bir de bir önceki bölümde duyurduğum kripto para hediye kutusu ödülümüzün de çekiliş başladı. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Temmuz ayı çekilişiyle ilgili de bir önceki çekilişle ilgili de bir iki bir şey söylemek istiyorum size. Bazı arkadaşlar yazmışlar ki Eren neden Temmuz ayında çekiliş yapmadın da direkt bir kişiye bu ledger'ı verdin diye. Bakın önceki videoda ben açıklamıştım zaten. 250 Huobi token tutma şartı vardı. Geçen ayki çekilişi özel sadece bu şart. O yerine getirilmediği için aslında teknik olarak kimse hak kazanamamış oldu. Neticede abi gizlim saklım yok yani. Bunu dürüst bir şekilde ben sizlerle paylaştım ve dedim ki aranızdan bir kişiyi seçip bu ödülü vermek istiyorum. Sonuçta bayağı bir lanse ettik bunu. Konu bundan ibaret. Ama şimdi dostlar bakın çok net, çok net Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yaptığımız gibi kesinlikle çekiliş olacak dostlar. Kesinlikle çekiliş. Çünkü kurallar baştan belli. Bakın 250 Huobi token tutma şartı falan yok. Yapmanız gereken şey toplamda 4 adım dostlar. Bakın birincisi kanalıma abone oluyorsunuz. İkincisi yanındaki zile dokunuyorsunuz. Videolarımı beğenip yorumlarınızı yazarak toplamda dediğim gibi 4 adımda sadece bu 4 adımda çekilişe katılabiliyorsunuz otomatik olarak. Hem de bana videolarım için teşekkür etmiş oluyorsunuz. Hadi dostlar şimdi gelin bam bam başlayalım. Şimdi teknik analize girmeden önce bakın hızlıca Kozmos'u konuşacağız. IOTA'yı, Neo'yu, Chainlink'i, Dash'i, Leo'yu, Tezos'u konuşacağız, analiz edeceğiz. Videoyu çok uzatmak istemediğimden her birinin ana hatlarıyla ve önemli haberleriyle ele alacağız. Şimdi ama önce dostlar, önce Bitcoin'le bir başlayalım. Bir önceki videomda bakın yükselişi konuşabilmemiz için 10.800'lere gelmesi gerekir demiştik ve sonrasında zaten Bitcoin yavaş yavaş 10.800'lere doğru geldi. Oralarda biraz patinaj yaptı ama yani işte oralarda biraz takıldı falan filan ama sonrasında 11.700'lere kadar geldi, tırmandı. Biraz böyle bir sert yükseldiği için şu aralar daha da dikkatli olmamız gereken zaman dilimlerinden geçiyoruz. Şimdi diyorum ki abi bakın şu an çok dikkatli dinleyin. 11.500'lerde eğer biz tutunabilirsek takip edin abi. Bakın sadece beni değil Bitcoin'i takip edin. 11.500'lerde tutunabilirsek 12.400 dolarları konuşabiliriz. Ama şimdi bence önümüzdeki birkaç gün kritik olacak. Eğer 11.500 bölgesi hani bugüne kadar güzel destek noktası olarak çalışmış. Aynı şekilde çalışmaya devam ederse 12.400'ler çok uzak değil. Ama yine dediğim gibi kontrollü gitmek lazım. Süreci bir kontrol etmek lazım. Bakalım tutunabilecek miyiz, tutunamayacak mıyız? Bunu daha net önümüzdeki belki saatlerde, günlerde görüyor olacağız. Yatırım tavsiyesi olmasın ama dostlar bakın buralardan FOMO'ya kapılarak yani işte eyvah Bitcoin işte yükseliyor, tarihin en büyük yükselişi başlayacak. Sağda solda okudum Bitcoin işte 500.000 dolar olacakmış, 1 milyon dolar olacakmış tarzı böyle hani FOMO'ya, endişeye kapılmadan bunları yapmadan işlem yapmak lazım dostlar. Eğer işlem yapacaksak. Bu arada kar alabilecek zamanlardayız da yani eğer hani kar alma fırsatımız varsa yani şöyle de bakabilirsiniz abi. Ben karımı alırım. Hani daha yükselirse karımı aldım. Oh ne ala yani ben sonuçta amacıma ulaştım dersiniz. Düşerse de daha da ne ala Bitcoin miktarınızı artırırsınız. Ama ne olursa olsun dediğim gibi FOMO'ya kapılmamamız lazım. Şimdi çok uzatmayacağım abi. Bitcoin'i ve diğer coinlere geçmek istiyorum. Bakın birinci maddede Neo ile başlayacağım abi. Çok soruyordunuz. Çok fazla Neo analizi istiyordunuz. Ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde bunu konuşmak istiyorum. Şimdi Neo'yu biliyorsunuz abi. Çin'in Ethereum'u diye yola çıkmıştı değil mi? Geçmişte. Ve geldiğimiz noktada da piyasanın da etkisiyle şu an amacından uzakta. Ve fiyat olarak da zaten bir ara 200 dolarları vurmuştu ama en tepe noktada 200 dolarları konuşmuştuk. Şimdi de işte 11,5 dolar civarı. Geçtiğimiz işte 2 ay önceki falan mini altcoin sezonunda falan 18-18,5 dolarlara zıplamıştı. Zaten bu performansı şöyle bir koyduğumuz zaman ortaya bundan hani sadece fiyattan değil aynı zamanda projeden de belki Neo'nun kendi geliştirici ekibi de memnun değil ki Neo 2.0'dan Neo 3.0'a geçiyorlar. Ve belki de bu nedenden dolayı birkaç
birkaç ay önce Neo'nun kurucusu bir açıklama yapmıştı ve demişti ki abi bakın 2020'de bir numaralı blockchain projesi Neo olacak. Neo'nun blockchain'i olacak demişti. Neo 3.0'a da zaten başka bir videoda değiniriz ama şu an Neo'daki bu yenilikle birlikte yeni bir konsensus yani bir fikir birliği doğuyor dostlar ve bu da Neo blockchain'inde artık işlem kesinliği sağlıyor. Yani atıyorum başarısız notlar, blockchain ağı üyeleri falan hani bunlar olduğu zaman Neo'nun blockchain'inde onları ağa tekrar bu fikir birliği hızlı bir şekilde bağlayabiliyor abi. Ve bu aynı zamanda fork sorunlarını da azaltan bir fikir birliği mekanizması da getiriyor dostlar. Ayrıca Neo 3.0 ile birlikte Uber eğlence uygulamalarının da geleceğini söylüyorlar. Hani burada sen Neo'nun kurucusu olarak hani eğlence uygulaması diyorsun ama ben orada anlıyorum abi. Verdiğim mesajı anlıyorum. Hani sen orada şunu diyorsun. Kasino uygulamalarından bahsediyorsun abi. Kasino oyunlarını söylüyorsun. Çünkü yani bir noktada tamam yani Tron'da, EOS'ta, Ethereum'da merkezi olmayan uygulamalarına baktığınız zaman abi yani gerçekten para buralarda dönüyor. Merkezi olmayan uygulamalarda para kasino uygulamalarında dönüyor. Maalesef böyle. Yani ben bunu zaten belki 3 ay 5 ay önceki merkezi olmayan uygulama videolarımda da söylemiştim. İşte Neo da zaten bu paradan pay almak istiyor muhtemelen. Buralarda para döndüren balinaların da radarına eğer bundan sonra dostlar Neo girerse Neo'ya uzun vadede ekstra bir hacim gelebilir. Bir de şöyle bir olay var. Elastos blockchain takımı Ethereum ve Neo sidechain dediğimiz yan zincirlerini deploy ediyor. Yani ileride Ethereum ve Neo'yu bu yan zincirler üzerinden birbirine çok daha yakın görebiliriz dostlar. Ve şimdi isterseniz ikinci maddeye geçelim. Yani artık Chainlink'i tabiri caizse Link'i konuşalım. Link projesini konuşalım. Şimdi Link'i biliyoruz zaten. Google'la yaptığı mikro ölçekteki ortaklığıyla duyurmuştu. Baya bir duyurmuştu. Ben de o zaman bunu sıcağı sıcağına hem bir videoda hem de Telegram kanalında analiz etmiştim zaten. Gerçekte bu ortaklıktan ne kastediliyor? Google ne anlatıyor? Onu paylaşmıştım. Ve Link bu anlaşmadan sonra zaten adım adım hani hızlı olmasa da adım adım en tepe noktaya kadar çıkmıştı. Sonrasında da zaten çok beklenebilecek şekilde düzeltmelerini yedi. Bundan sonra da manipülasyonlarla yapılan yükselişler dışında Link ne zaman yükselir derseniz de işte orada da Google'la yaptığı ortaklığın detaylarını ve hani yeni haberlerini takip etmek lazım dostlar. Oradan da hani yeni kıvılcımlar çıktıkça daha da güzel yükselişler gelebilir. Bu arada şöyle bir olay da var Link'te. Link bir de dostlar Zilliqa ile bir ortaklık yaptı ve hani bu çok yeni bir olay. Buna göre artık Zilliqa'nın akıllı sözleşmeleri Chainlink'ten birçok farklı bilgiyi alıp Zilliqa'ya yönlendirebilecek. Bu da tabii kendisini ispatlama sürecinde olan Link'i ne yapıyor? Bir adım yukarıya çıkartıyor, bir adım öteye taşıyor. Zilliqa'nın da akıllı sözleşmelerini aslında zenginleştiriyor. Ona daha da bir değer katıyor. Ve mesela akıllı sözleşmelerin gelecekte şu andakine göre çok daha fazla kullanılacağını düşünürsek ve bu alanda da zaten takdir edersiniz ki kocaman bir boşluk olduğunu da hesaba katarsak Zilliqa ile Chainlink bu boşluğu çok güzel bir şekilde doldurabilir. Belki Google'ın da oradan bir desteği olabilir. Bilmiyoruz tabii ki. Akıllı sözleşmelere yönelik daha fazla bilgi almak isterseniz zaten hemen her şeyin yer aldığı bir oynatma listem var dostlar. Kanalında o oynatma listesine gidip onları izleyebilirsiniz. Orada zaten sadece al saat değil kariyer gelişiminize yönelik de tüyolar var. İpuçları bulabilirsiniz. Bu arada Chainlink'in GitHub'ları da gayet zengin duruyor. Yani kod kütüphaneleri nispeten birçok projeye göre zengin. Sonuç olarak abi Chainlink projesi, Link projesi ilk 20'ye bana sorarsanız böyle iyi bir giriş yaptı. Tepeden bir giriş yaptı. Tutunmak için de büyük oyuncularla iş yapıyor, yapmak istiyor. Yani işi baştan sıkı tutuyor gibi duruyor. Ama tabii ki risk elbette var. Yani Google'la neler yapacak mesela bunlar çok önemli. Google bu ortaklığı sonlandırırsa mesela hani orada bir fiyat düşüşü yaşanabilir. Bunları hep dikkate almak lazım. Google'la olan ilişkileri daha böyle bir deneysel düzeyde mi yoksa hani Google artık Chainlink'i iyice içine alabilecek mi dostlar? Bunlar zaten takip edilmesi gereken metrikler. Google'ın Link'le anlaşması Samsung'un Engine Coin'le anlaşmasına bir cevap da olabilir dostlar. Yani bekleyip görmek lazım. Şimdi isterseniz kimi konuşalım biliyor musunuz? IOTA'yı abi. IOTA'yı analiz edelim. IOTA şu an 28 cent civarlarına geziyor ve daha yeni birkaç hafta önce işte biliyorsunuz mini bir altcoin sezonunda 40 cent civarlarına yükseldi. Bir süredir olan altcoin'lerdeki düşüşten IOTA da nasibini aldı dostlar. Bir rapor ortaya çıktı ve deniyor ki abi o raporda çok yeni bir rapor ortaya çıktı IOTA ile ilgili. Bakın 700 civarı kurum, kuruluş, enstitü IOTA'nın ekosistemiyle ilgileniyor. İşte dostlar eğer bu hani 700 tane kurum, kuruluşun en azından bir belki %20'si gerçekten IOTA ekosisteminde bir şeyler yapsa bunlar işte IOTA için hepsi çok güzel potansiyel müşteri demek. Yeni müşteri demek. Bir de mesela Almanya'nın Hamburg şehrinde 16-17 Ağustos'ta blockchain konferansı olacak. IOTA Vakfı'ndan da Julie Maupin de katılacak dostlar o konferansa.
konferansta. Aynı konferansta bu arada Ripple Down Margin Delatin de yer alacak. Bunları bir takip etmek lazım. Yani eğer sizin de fırsatınız olursa takip edebilirsiniz bu konferansı. Bir de IOTA'nın fiyatı ve geleceğiyle ilgili şöyle bir şey var abi. Bakın, bilgisayar endüstrisi standartları konsorsiyumu olan Object Management grubunun başkanı ve CEO'su diyor ki, Richard Soley diyor ki, bir açıklaması var. IOTA, bakın IOTA 2019 bitmeden standartizasyonuna kavuşacak ki IOTA için ISO sertifikası almak ciddi anlamda bir dönüm noktası olabilir diyor. Ve bu teorisini şöyle destekliyor. Çünkü geçmişten bugüne baktığımızda yeni teknolojiler uluslararası olarak standartize ediliyor, açık kaynaklı hale getiriliyor akabinde ve eskisine göre artık çok daha fazla benimsenir hale geliyor. Ve böylece bu da eşittir zaten çok daha büyük kitlelere ulaşabiliyor diyor. İşte dostlar, IOTA'nın da bu fiyatını çok ciddi şekilde yükseltebilir diyor. Böyle bir teori atıyor ortaya ve bunu da söylediğim şekilde destekliyor. Eğer IOTA dostlar bu standartizasyona kavuşursa bu belgeye göre artık iş yapan şirketlere ne olur? Kendisini daha kolay bir şekilde kabul ettirebilir. Bu da IOTA için zaten güzel bir gelecek anlamına gelebilir. Şimdi isterseniz dostlar 4. maddeye geçelim. IOTA'yı konuştuk. Artık Cosmos Atom'u da şöyle hızlıca bir yorumlayalım. Dostlar, Cosmos ne biliyor musunuz? Yani eğer hani aranızda yeni duyan varsa şöyle açıklayabilirim. Cosmos kendisini blockchain'in interneti olarak konumlandırıyor ve farklı blockchain'lerin aslında birlikte çalışabilmesini amaçlayan bir proje olarak karşımıza çıkıyor. İyi pozisyon alabilirse şu kripto para ekosisteminde böyle dağınık duran iyi projeleri birbirine güzel bir şekilde bağlayabilir ve ortaya çok daha büyük bir sinerji çıkartabilir. Hani bu bağlama işi az önce konuştuğumuz gibi sidechain, yani yancı zincir, işte atomic swap gibi mikro çözümlerle zaten yapılıyor. Ama net bir servisin olması, herkes tarafından kabul gören, net, bilinen bir servisin, bir projenin olması belki bu sinerjiyi daha üst seviyelere çıkartabilir. Daha iyi bir hizmet sağlayabilir. Şu an mesela Cosmos'ta IBC dediğimiz Inter Blockchain Communication Protocol desteği için bir güncelleme olayı var. Bu protokolle birlikte diğer Cosmos tabanlı blockchain'ler artık Cosmos'un hub'ına bağlanabilecek. Bu arada Cosmos Hub aslında ne biliyor musunuz? Bir ekosistem olacak. Başka içerisinden, bu Cosmos Hub'ın içerisinden başka coin'ler çıkabilecek. İlk coin'i de Atom zaten biliyorsunuz. Sonuç olarak Atom abi işe hızlı başladı. İşini fiyata yansıtabilmeyi başardı böyle bir piyasada. Hemen böyle geldi abi tepeden ilk 20'ye konu verdi. Kısa sürede konu verdi. Hani böyle arkalarda debelenmedi yani yükseleceğim falan diye. İşte 2020'de ilk 10'dayız, 2021'de ilk 5'teyiz falan tarzı böyle 1-2 senelik vaatler ortaya koymadı. Ama ne olursa olsun dostlar, bakın burası çok kritik, ne olursa olsun yeni bir proje. Zaman lazım, kendisini daha fazla kanıtlaması lazım. CoinMarketCap'te düşmemesi, buralarda kalması lazım ki bu bile zaten iyi işareti olabilir. Bunun dışında dostlar isterseniz gelin Atom'u da konuştuktan sonra 5. maddeye geçelim. CoinMarketCap'te ilk 20'ye böyle sessiz sedasız giriş yapan Leo'yu konuşalım abi. Şimdi Leo ne biliyor musunuz? Bitfinex, Edfinex, EOSFinex var ya, bu borsaların arkasındaki şirket olan iFinex tarafından oluşturulan bir utility token, yani bir proje token abi. Şu aralar işte 1 dolar 30 cent civarlarında geziyor ama çok kısaca, çok böyle hani böyle basit tabirle BNB'ye benzetebiliriz. BNB'nin Bitfinex versiyonu diyebiliriz. Böyle bir işlevi olabilir gelecekte diyebiliriz. Ve BNB merkezi ve merkezi olmayan Binance borsalarında kullanılırken Leo token hem Bitfinex'te hem Edfinex'te hem de EOSFinex'te kullanılabiliyor. Leo token aslında biraz da Binance'in BNB'sine cevap. Geç gelen bir cevap. Çünkü Bitfinex borsası 2017 yılında ne yaptı abi? Ben piyasanın babasıyım işte. Ben küçük yatırımcıyla falan uğraşmam. 300 doları 500 doları olan bana gelmesin. Başka borsalara gitsin tarzı yaklaşıyordu ve hatta yanılmıyorsam o dönem abi en az 10.000 dolar gönderebiliyordunuz. Yani işlem yapmak için, inanabiliyor musunuz abi? Siz Bitfinex'te işlem yapacaksınız, en az 10.000 dolarınızın olması gerekiyor ya. Hani hangi dünyada yaşıyoruz? Ama sonra ne yaptı abi? Bu olaydan döndü. Herkes açıldı ama sonrasında iş işten biraz da geçmiş oldu. Çünkü Binance aldı götürdü. Bitfinex ve Tether'in eskiden beri şaibeli ilişkilerine baktığımız zaman dostlar, bu Leo coin'de bence hala, yani zaten yeni bir coin, çok risk var. Çünkü adamlarda her yol var gibi görünüyor. Biliyorsunuz yani Tether'de olduğu gibi likidite problemi ortaya çıkmış ya Leo'da. Baktığınız zaman tabii ki manipülasyonlarla fiyatını yükseltebilirler. Hani bunlar zaten Bitfinex'in çok hakim olduğu konular abi. Kafa kafaya verirler, manipülasyonunu yükseltirler. Ama bana
bana çok mantıklı gelmiyor şahsen. Şimdi isterseniz 6. maddede Dash'i konuşalım. Dash şu an $107 civarlarında geziyor. Daha önce sizinle hep Dash'i konuşurken diyordum ki abi bakın diyordum ki Dash'in odağında gelişmiş ülkeler yok. Dash'in odağında daha çok gelişmekte olan ülkeler var diyordum ki zaten şu anda da Birleşik Arap Emirlikleri'nde BitBNS borsasına eklenmişler ve Latin Amerika'da ödeme işlemcisi XPay'de Dash'i kendi sistemine eklemiş. Böyle bir ortaklık yapmışlar. Venezuela'da Crypto Mobile ile bir ortaklık yapmışlar ve ülkedeki Dash kullanıcı sayısı bakın Venezuela'dan bahsediyorum. Ülkedeki Dash kullanıcı sayısı 10.000'e yükselmiş. Ya ben genel olarak Dash'i incelediğim zaman ne diyorum abi? Gelişmekte olan ülkelerde şu an çok proaktif bir şekilde yayılmaya çalışıyorlar. Ben bunu görüyorum. Dash'in kendi sistemindeki Türkiye'ye yönelik raporları da okudum mesela. Hani oradan size işe yarar bir bilgi paylaşabilir miyim diye. Ama o raporda mesela Türkiye'ye yönelik çok bir faaliyet görmedim. Hani zaten yok baktığınız zaman ama bence olmalı. Mesela yazılımcı programı var. Sadece Türkiye için de genel olarak bir yazılımcı programı var. Diyor ki abi ya Dash'e entegre olun, gelin sistemimize entegre olun ya da Dash içinde uygulamalarınızı geliştirin ve bizden çeşitli faydalar elde edin diyor. Buradan tüm yazılımcı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Ve Dash'e baktığınız zaman abi yayılmacı bir politika izliyor. Manipülasyon olmazsa uzun vadede fiyatı da dirençli, sağlam tutabilir, sağlam noktalara çekebilir dostlar. Çünkü birçok yerde ortaklığınız var. Oralarda Dash'i çeviriyor. Bunlar fiyatın dirençli olmasını, sağlam olmasını veya işte bütün altcoin'lerin ezildiği bir zamanda böyle bir süreçte Dash'in daha az bir geri çekilme yaşamasına neden olabilir. Diyerek isterseniz şimdi Tezos'a geçelim abi. Tezos'la ilgili çok kısa birkaç bir şey söyleyeceğim. Kanalımda zaten Tezos'un inceleme videosu var. Onu izleyebilirsiniz isterseniz. Tezos'un Coinbase Pro'ya eklenecek haberi çıktı birkaç gün önce ve bu haber Tezos'u aldı $1'dan ve çıkardı $1,5'a kadar. Ve hani altcoin'lerin neredeyse bütün altcoin'lerin Bitcoin karşısında bu kadar sert ezildiği bir dönemde bu kadar yükseliş $1'dan $1,5 yükseliş bence iyi bir yükseliş yani baktığınız zaman. Bir de dostlar sizinle Spark Point'ten bahsetmiştim. Spark Point'i konuşmuştum birkaç gün önce. Onunla ilgili de gelişmeler oldukça ara ara videolarda paylaşıyorum sizinle. Dostlar onunla ilgili de şöyle bir olay var. Bu arada yeniyseniz şunu söyleyeyim. Spark Point bir ekosistem. Filipinlerin SEG'inden onay alabilmiş bir ekosistem. Bünyesinde barındıracağı işte blockchain tabanlı uzaktan öğrenme, oyun, online mağazacılık ve online teslimat projeleri var ve Bitmart ve Hotbit borsalarına alınıp satılıyorlar zaten. Hani ICO falan değil zaten ve şimdilerde Türkiye'deki Yemek Sepeti ve Getir uygulamalarına benzer bir projeyi hayata geçirmişler. Ayrıca dostlar tam bu uygulama için aktif bir airdrop kampanyaları var. Yani eğer katılmak isterseniz mobil uygulamasını indiren ilk 5000 kişiye 10.000 SRK token hediye ediyorlar. Uygulamayı indiriyorsunuz. Airdrop kısmına tıklayıp formu doldurmanız zaten bunu almanız için genel olarak yetiyor. Play Store'a Spark Point yazarak ulaşabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde dostlar hani sizinle en çok ilgi çeken coinlerde neler oluyor, neler bitiyor bunları böyle derleyip toplayıp paylaşmak istedim. Bu ay ilk defa hediye edeceğimiz ve benim için de gayet yeni sayılabilecek bir hediye olan ve içinde Bitcoin tişörtünden işte alıp hemen bozdurabileceğiniz, Bitcoin, Ethereum yapabileceğiniz $45-50 Huobi token'a kadar birçok farklı şeyin olduğu bir sürpriz hediye kutumuz var dostlar. Bu çekilişe katılmak isterseniz, bu hediye kutusunu çekilişle kazanmak isterseniz lütfen kanalıma abone olup hemen yanındaki zile dokunun ve videolarımı beğenip yorumlarınızı yazmayı sakın unutmayın. Hem de bana teşekkür etmiş olursunuz. Hadi bakalım görüşürüz.